politikasında krizler serimizin ilk bölümünde 1960'lı yılların en önemli dış politika olayıyla başlıyoruz. 1964 yılında Amerikan Başkanı Lyndon Johnson, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü'ye ultimatom niteliğinde bir mektup gönderir. Mektup son derece ağır olmakla birlikte gündelik dilde sadece bir karşılığı vardı. Amerikan Başkanı Lyndon Johnson, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ediyordu. The United States has nothing to fear from peaceful competition. We welcome it and we will win it. It is our system which flourishes and grows stronger in a world free. 1960'lı yıllar dünyada Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın giderek kızıştığı ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde çatışma risklerinin arttığı bir dönemdi. Amerika Birleşik Devletleri bir yanda Vietnam'da komünizm dalgasını engellemek için sonu belli olmayan askeri bir maceraya atılmışken, öte yandan iki NATO müttefiki olan Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan ciddi bir bunalımla karşı karşıyaydı. Peki Amerikan Başkanı Lyndon Johnson bu mektubu neden göndermişti? 1960'lı yılların başında Kıbrıs ciddi anlamda büyük bir karışıklık içerisindeydi. Kıbrıslı Rumlar sistematik olarak Türkleri katletmeye başlamış ve 1963 yılında yaşanan kanlı Noel sonrasında Türkiye Cumhuriyeti adaya askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırmıştı. 5 Haziran 1964, Başkan Johnson, Başbakan İnönü'ye Kıbrıs sorunuyla ilgili kapsamlı bir mektup gönderir. İçeriği uzun süre sır olarak saklanan Johnson mektubu ancak 1,5 yıl sonra 13 Ocak 1966'da Hürriyet gazetesine sızdırılarak yayınlanacaktı. Manşette hadiseler yaratan mektubun tam metnini açıklıyoruz. İşte Johnson'ın mektubu şeklinde manşetten verilen haberde Johnson aynen şu şekilde hitap ediyordu. Türkiye hükümetinin Kıbrıs'ın bir kısmını askeri kuvvetle işgal etmek üzere müdahalede bulunmaya karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyükelçi Hare aracılığıyla sizden ve Dışişleri Bakanınızdan aldığım haber beni ciddi surette endişeye sevk etmektedir. En dostane ve açık şekilde belirtmek isterim ki geniş çapta sonuçlar doğurabilecek böyle bir hareketin Türkiye tarafından izlenmesini hükümetinizin bizimle önceden tam bir danışmada bulunmak yönündeki taahhüdü ile uzlaşır bulmuyorum. Büyükelçi Hare, görüşlerimi öğrenmek üzere kararınızı birkaç saat ertelemiş olduğunuzu bana bildirdi. Cümleleriyle başladığı muhtıra niteliğindeki mektubunda özetle şu konuları vurgulamaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri yıllar boyunca Türkiye'nin en sağlam bir müttefiki olmuştur. Türkiye, ABD'ye danışmadan böyle bir karar almamalı ve uygulamamalıdır. Türkiye'nin tek taraflı müdahalesi karşısında Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmış olan askeri malzemenin kullanılmasına Amerika Birleşik Devletleri izin vermeyecektir. Amerikan Başkanı'nın muhtıra niteliğindeki mektubundan sonra Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne artık kayıtsız ve şartsız olarak güvenemeyeceğini anlamıştı. Kıbrıs gibi çok önemli bir meselede Türkiye'nin yanında durmaktansa müdahaleye karşı bir pozisyon alan Amerika'ya karşı Türkiye büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi ve şok olmuştu. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü artık Amerika ile ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını fark etmiş ve buna göre önlemlerin alınması için harekete geçilmişti. Bunlardan en önemlisi Amerikan silahlarına olan bağımlılığın azaltılmasıydı. Başbakan İsmet İnönü 11 Haziran 1964 yılında Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın mektubuna cevap niteliğinde yeni bir mektup kaleme aldı. Bu mektubun en can alıcı noktası ise son kısımda kendisini gösteriyordu. Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye yerini alır. Aynı dönem içerisinde Vietnam Savaşı'yla da uğraşan Amerikan Başkanı Lyndon Johnson,
Türkiye'nin vermiş olduğu bu cevap niteliğindeki mektup sonrası İsmet İnönü'yü Washington'a davet ederek 22-23 Haziran'da kendisiyle birebir olarak görüştü. Ancak bu olaydan sonra, mektuplaşma olayından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne uluslararası arenada kayıtsız şartsız bir şekilde güvenemeyeceğini anlamış, iki ülke arasındaki ilişkiler artık Johnson mektubundan önce ve Johnson mektubundan sonra olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Johnson mektubundan sonra ikili ilişkiler hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Türkiye ilk başta silah sanayisini geliştirebilmek için savunma bütçesini geliştirme konusunda önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye'nin çıkarma yapabilecek kapasiteye gelebilmesi için kendi silahlarını ve mühimmatlarını üretmesi için ciddi bir hazırlık başlatıldı. 1964 yılında yapılamayan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellenen askeri müdahale ancak 10 yıl sonra 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile gerçekleştirilebilmişti. Bu dönem içerisinde Türkiye 1960'lı yılların en büyük uluslararası sorunlarından biri olan Vietnam meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni desteklemeyerek bu konudaki tepkisini ortaya koymaya çalıştı. Türkiye aynı zamanda uluslararası arenada kendisine yeni dostlar ve müttefikler arama konusunda harekete geçti. Johnson mektubu içeriği, kapsamı ve sonuçları itibariyle Türk dış politikasının en önemli krizlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Johnson mektubu sonrasında Türk dış politikası büyük bir gelişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Türk dış politikasında krizler serimizin ilk bölümünde Johnson mektubunu kapsamlı bir şekilde incelemeye çalıştık. Daha fazlasını ve ayrıntılara ulaşabilmek adına kanalımıza abone olup takip ederseniz memnuniyet duyarız. Bir sonraki Türk dış politikasında krizler programında görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.